Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Arkadaşlar bugün de hava çok güzeldi. Sizlerle konuşayım dedim biraz. Polonya'da yaşamın zorlukları hakkında. Hem de size bir bilgi veririm. Bilenleriniz varsa zaten onların da acısına ortak olacağım. Bunlara en azından gelmek isteyen varsa bilerek gelin arkadaşlar. Birçok kişi hayallere kapılarak geliyor. Hani sonunda hayal kırıklığına uğruyor ki ben de bazı noktalar vardı. Çok mutluyum. Kesinlikle hani mutsuz diyemem. Ama bir öyle noktalar var ki gerçekten can sıkıcı olabiliyor. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar liste yaptım. Bu listeyi yapmamdaki neden hatırlamam gerek, hatırlayayım diye. Çünkü bazı şeyler vardı onun üstesinden geldik. Hani şu an hatırlamadığım olabilir. Bayağı bir hatırlamaya çalıştım ne gibi zorluklar var, şu an geçtiğimiz süreçler nelerdir diye. Arkadaşlar ilk olarak nereden başlayayım? Bayağı bir yazdım da. Arkadaşlar hepsi birbirine bağlı. Gelelim ilk ırkçılıktan bahsedeyim. Arkadaşlar burada ırkçılık var mı deseniz yerine göre değişiyor, hele böyle köylerde, küçük şehirlerde. Yani okuma düzeyinin az olduğu, dünyayı nasıl diyeyim, kendini geliştirme düzeyinin az olduğu yerlerde, yani Türkiye'de de aynı ya da başka tüm ülkelere gidersen git bulabiliyorsun. Irkçılık olabiliyor arkadaşlar. Bu ırkçılık Türklere özel değil. Genelde Polonya halkı çok kapalı bir halk ve kendi ülkelerin, kendi ırkların haricindeki tüm ırklara karşı aynı davranıyorlar ki tabi Müslümanlara karşı bir daha da fazla davranıyorlar. O kesin zaten. Ama eğer bana sorarsanız ben hiç ırkçılıkla karşılaştım mı? Kesinlikle karşılaşmadım. Hatta size bir tane örnek verebilirim arkadaşlar. Bir gün biz club'da geceleyin Erasmus zamanı, ben 2012'den bahsediyorum, yani bir tane tam tuvalete giderken arkadaşlar bir tane çok büyük, kocaman 2 metre boyunda böyle hayvan gibi bir adam beni takip etti. Ya dedim ki ben kesinlikle hani bittim ya, hani dazlak böyle ırkçı tip yani, öldürecek beni. Sonra dedim ki işte adam, işte ben elimi yüzü yıkadım, sonra tam döndüm, adam tuttu böyle. Sen hani nerelisin dedim. Dedim ben Türkiye'denim. Sonra adam bıraktı, gülmeye başladı. Dedi ki başka bir yerde seni şu an öldürecektim ama benim babam Türkiye'de çalışıyor. Türkiye'ye gittim. Türkleri çok seviyorum. O şans mıdır nedir yani, orada kıl payı yırttım. Yani demem o ki ben kesinlikle ırkçılıkla karşılaşmadım ama ırkçılık oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Birçok duyum alabiliyoruz. Ama ırkçılık dediğim gibi yani tek bize özel değil, genelde tüm kendi ırkların haricindeki tüm kişilere yapılabiliyor arkadaşlar. Ama büyük şehirlerdeyseniz genelde yabancı çoğunluğu çok, yabancı popülasyon çok olduğundan dolayı kesinlikle yani bir zorlukla karşılaşacağınızı zannetmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci olarak neden bahsedeyim? PESEL'den bahsedeyim. Bu PESEL ne? Bizdeki TC kimlik numarası var arkadaşlar. TC kimlik numarası neden gerekli? Çünkü siz krediye başvurduğunuzda, devlet dairelerinde bir işlem gördüğünüzde e, bu PESEL numarasına ihtiyacınız var ve PESEL numarasını almak neredeyse imkansız arkadaşlar. O kadar zor ki, bir de yanınızda yani lehçe bilen, e, konuşabilecek, yani devlet dairelerindeki çalışanlarla konuşabilecek, bastıracak, böyle şikayet edebilecek kişi yoksa yabancı olarak çok zor arkadaşlar. Ki neden? Online ne krediye başvurabilirsiniz. İstediğiniz kadar sınırsız sözleşmeniz olsun arkadaşlar. Oraya da geleceğim. Çok iyi iş olanağınız olsun, çok iyi maaşınız olsun. PESEL olmadan çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok direttim. Çok zor alındı. Neden? Eşimden dolayı. Ama onun haricinde o kadar çok kişi var hala bekliyorlar. Gerçekten ve kesinlikle arkadaşlar, eğer buraya geleceksiniz PESEL numarası, yani bizdeki TC kimlik numarası gibi buranın vatandaş numarasını almaya çalışın. Bu vatandaş numarasını da arkadaşlar burada yaşayan, oturma izni olan kişiler alabiliyor. Arkadaşlar PESEL numarasından başlayayım dedim, sonra da krediye geçeyim. Arkadaşlar kredi çekmek, hele bir yabancıysanız, istediğiniz kadar PESEL numaranız olsun, sizin herhangi bir geçmişiniz yok, kredi geçmişiniz, puanlamanız yok. Ondan dolayı o kadar zor ki, hele istediğiniz kadar mesela bir
Polonya Cumhuriyeti vatandaşı online başvurabiliyor ama siz başvuramıyorsunuz. İstediğiniz kadar lehçe PESEL numaranız olsun. Çünkü vatandaşlarla verilen özel bir numara var. Online tüm kredilere başvurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bizdeki nasıl ihtiyaç kredileri 5 dakikada dönüyorlar falan. Zor ama e, zaten online hiçbir zaman da başvuramayacaksınız. Sadece elden, bankadan gidip direkt başvurma imkanınız var ama şöyle diyeyim, en affedersin fakir Polonyalı çok rahat kredi alırken istediğin kadar maaşın iyi olsun, senden bu kadar belge istiyorlar. Gerçekten zor, insanın içini acıtıyor ama gerçeklerle yüzleşmek lazım. Kendini zaman zaman ikinci vatandaş olarak görebiliyorsunuz. Ama şöyle de bir şey var. İlk başta zorluk çekiyorsunuz ama eğer PESEL numaranız olursa, ki zaten kredi çekmek için o gerekli. Zaten orada her şey kayıt oluyor. Zaten kredi geçmişiniz olursa çok rahat, daha az dokümansız çok rahat kredi çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü o güvenilirliği arttırıyorsunuz kredi çeke ödeye Türkiye'deki gibi. Ha, sorarsanız Türkiye'de benim geçmişim var. Polonya'da olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Türkiye'deki kredi geçmişiniz, skorunuz Türkiye ile alakalı burada kesinlikle görünmüyor. Arkadaşlar, oturma iznine başvurma gerçekten en zor, en kendini ikinci vatandaş hissettiğin zaman, gerçekten oturma iznine başvurduğun zaman arkadaşlar, zaten bu kadar başvuru belgesi dolduruyorsunuz. Bu kadar, yani biz tercümanla gitmiştik bu oturma iznine başvurmaya. Mülakata, yani o adam hiç ilk defa hani böyle bir durumla karşılaştırıyor. Mülakata geliyor yani oturma izni için. Başvurdum, belgeleri görünce şok oldu. Yani arkadaşlar, bırakın bu kadar belgeleri istemelerini, arkadaşlar 6 aydan başlıyor 8 aya kadar çıkıyor ve siz zorlamazsanız, diretmezseniz belki 10 ay 12 ayda sürebilir. Nedeni ne? Daha önce arkadaşlar siz 1,5 ayda alabilirken, 2 ayda maksimum alabilirken arkadaşlar, şimdi proses 6 ya da 8 aya uzadı. Neden? Ukraynalı popülasyonu o kadar çok ki, bildiğim kadarıyla yaklaşık 3-4 milyona kadar vardı ve o kadar çok başvuran var ki arkadaşlar, inanamazsınız. Size zaten oturma iznine başvurunca sizin randevu almanız lazım. Randevuyu zaten 1-2 ay sonrasına veriyorlar arkadaşlar. Boş yer yok. Randevuyu aldınız mesela, eksik dokümanları verdiniz, sonra size mektup yollamaları lazım, işte dokümanlarınız tamam, işte işleme alındı veya dokümanlarınız tamam değil, eksik belgeler var, getirin. Eksik belgeleri getirmek de bir ayrı şey. Eksik belgeleri getir, sonra gene randevu almaya çalış. Zaten bu arada senin 1-2-3 ayın geçiyor zaten arkadaşlar. Sonra onu kontrol etmesi var, bir kontrol etme süreci. 3 ay sonra kararı çıktıktan sonra bir 2 ayda onun için bekliyorsun arkadaşlar. 1,5 ay en az. Yani o kartın basılması için ve o kadar nalet ediyorsun ki arkadaşlar. Ve inanır mısınız ya, yabancılar ofisinde İngilizce bilmiyorlar ve öyle bir e, giyinme tarzları var ki, yani hani devlet dairesinde değil, sanki adam yataktan gelmiş gibi. Ve yani yabancılar şubesindesin, mülakata gidiyorsun, adam İngilizce bilmiyor ya, veya kendi tercümanları yok. Yani böyle durumlarla karşılaştık arkadaşlar. Yani bunu bilin, bunu göz önünde bulundurarak gelin ve sabırlı olun. Arkadaşlar, ev kiralama, gerçekten ev kiralama o kadar zor ki. Yani ne kadar iyi işiniz olsun, prestijli işiniz olsun, sen yabancıysan güvenleri çok az ve mesela bir arkadaşınızla gidersiniz, arkadaşınız hani sizin yerinize imza atar, sözleşmeye atar veya bir Polonyalı biriyle giderseniz şansınız daha iyi. Mesela ya da evliyseniz ya da eşiniz Polonyalıysa kesinlikle onun yapması lazım ki biz bu evi tuttuğumuzda arkadaşlar, işin açıkçası eşim kira sözleşmesini imzaladı. Benden haberleri yok ki, biz korktuk çünkü beni duyarlarsa evi vermezler diye. Bu acı gerçek maalesef ki, Türkiye'de de aynı, yani yadırgamıyorum. Mesela Türkiye'de de bir yabancı biri gelse güvenmezler. Yani ki zaten bir evi kiraladığında Türkiye'de başka bir şehirlerden olsam bile, işte sen buradansın, sen şuradansın diye böyle kısıtlı beyinler de olabiliyor arkadaşlar. Yani bunu her yerde olabilir. Normal diyeyim. Normal değil ama işte insanlık hali. Ondan dolayı gerçekten ev kiralamak zor. Kesinlikle lehçe bilen biri lazım. Ya da eğer var böyle siteler var İngilizce olarak hizmet verip İngilizce mesela
Mesela öyle ev sahipleri var, İngilizce biliyor ama arkadaşlar kazıklıyorlar ve fahiş fiyatına ev kiraları alıyorlar. Hani sonuçta yabancısın diye de kullanıyorlar arkadaşlar. Kesinlikle yerel kişilerden yardım alın, öyle kiralamaya çalışın. Gerçekten çok zor ev kiralamak. Yani birçok öğrenci gelmek istiyor. Eve çıkacağım diyor, ev bulamıyorum diyor. Bu çok normal ve hele siz Türkiye'den hiç bulamazsınız. Biz burada çok zor bulabiliyoruz. Ki benim eşim olmasa gerçekten çok zor olurdu arkadaşlar. Kesinlikle Polonya'nın yardım olmadan imkansız. Arkadaşlar şey bakımından ev almak. Bunu ne anlamda diyorum? Bu kesinlikle yerel kültürel değerlerle ya da bizim Türk olmamızla alakalı değil. Ev almak çok zor. Kira da çok pahalı zaten arkadaşlar. Kiralar gerçekten aşırı pahalı. Mesela biz Türkiye'de ortalama bir evi 500 liraya da kiralayabiliriz. 300 liraya da kiralayabiliriz. 1000 liraya da 2000 liraya da yerine göre, şehrine göre değişiyor ama burada nereye gidersen git şehirde yani toplam ev, tüm ev yani 30 metrekarelik bir evi 1000 liradan aşağı 1000 lira 1000 zlotiden aşağı tutamazsın ve burada ev kirasının içinde hiçbir şey dahil yok. Onun gazıydı, yönetimiydi hepsini ayrıca ödemen lazım. Ki dediğim gibi arkadaşlar biz Varşova'da Varşova'ya merkeze yaklaşık 20-30 dakika uzaklıkta oturuyoruz. Dediğim gibi bu biz bir de ucuza tuttuk. Normalde 38 metrekare 38 mi 40 metrekare ev arkadaşlar. 2000 zloty ve içinde masraflar yok. Yani ev kiraları çok pahalı, ev almak da çok pahalı. Çünkü metrekaresini genelde Polonya'da 5000, Varşova'da 5000, 6000, 7000. Burada da o metrekaresini 10.000 zloty'ye satıyorlar arkadaşlar. Gerçekten çok pahalı yaşam şartlarına baktığımızda. Sizin iş sözleşmeleriniz, kontrat. Mesela yabancıysanız şirketler kullanabiliyor. Nasıl yapıyor arkadaşlar? Size en kötü sigortayı veriyorlar. Mesela normalde burada hep normal devlet sigortası yapıyorlar ve onun haricinde size özel sigorta da yapıyorlar arkadaşlar. Özel hastaneye gidebiliyorsunuz ama bunun içinde tabi ilaç yok. Sadece işte doktor muayeneydi, ameliyattı. Mesela bunlar. Ama mesela size sınırlı süreli kontrat yapabiliyorlar. 1 yıllık arkadaşlar. 2 yıllık veya 3 yıllık şanslıysanız ve sınırsız neredeyse çok zor. Sınırsız demek yani şöyle anlatayım arkadaşlar. Mesela siz bir yere gittiniz, kontratla telefon almak istiyorsunuz, kredi çekmek istiyorsunuz. Ben PESEL anlattım da bunu anlatmayı unuttum. Eğer sizin 1 yıllık sözleşmeniz varsa kredi çekemezsiniz. Diyecek ki adamlar sen 2 yıl çekmek istiyorsun veya ev kredisi 10 yıllık çekmek istiyorsun. Senin oturma izni de önemli değil. Çalışma izni 1 yıl, ben sana kredi vermem. Yani o sizin çekeceğiniz kredi sizin çalışma sürenizle alakalı. Size yapılan iş sözleşmesiyle alakalı arkadaşlar. Ondan dolayı gerçekten iş sözleşmesi çok önemli ve gerçekten bu bakımdan çok kullanıyorlar arkadaşlar yabancıları. Siz olun, en az 3 yıl ya da sınırsız almayı diretin, kendinizi gösterin arkadaşlar ki o zaman daha rahat bir yaşam çekebilirsiniz, kredi çekebilirsiniz, kredi kartı alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle avantajlara kesinlikle ulaşırsınız. Bir, PESEL numarası, 2, iş sözleşmesi çok önemli ki bu da birçok kişinin karşılaştığı zorluklar arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar iş sözleşmesi önemli ya da bir telefon alacaksınız 2 yıllık kontratla alamıyorsunuz. Ondan dolayı dediğim gibi kesinlikle iş sözleşmesi çok önemli. Burada yaşanılan zorluklar ne kadar maaşınız iyi olsa da kesinlikle iş sözleşmesinde göz önünde bulundurun. Mesela dersiniz ki iki yer biri şu kadar para veriyor mesela biri de 300 zloty daha az veriyor ama sözleşmesi daha iyi. Sözleşmesi iyi olana gidin arkadaşlar. Bazen para iyi olabilir ama o sözleşmenin kötü şartlarda olması sizin ileriki yaşantınızı zorlaştıracaktır. Kesinlikle kolaylaştırmayacaktır. Arkadaşlar böyle bunlar hakkında konuşayım dedim. Bugün de hava çok güzeldi. İşten yeni geldim. Sizlerle de video çekeyim dedim arkadaşlar. Buranın arkasında da arkadaşlar orman var. Görüyor musunuz? Arkadaşlar çok büyük bir tane ormanı var. Çok güzel. Ama burada kış geldi. Zaten burada sürekli yağmurdu. Şansına bugün 18 derece oldu arkadaşlar. Bakalım.
İnşallah. Yavaş yavaş videolarda geliyor. Bayağı videolarda yüklüyorum arkadaşlar. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Eğer istek videolarınız olursa lütfen bana yazın. E-mail adresime yazabilirsiniz. Facebook hesabıma yazabilirsiniz arkadaşlar. Veya videonun altına yorum atabilirsiniz. Kesinlikle çekinmeden yazın. Videoları da çekerim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Takip edin arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.